Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi en son yaptığımız bir videomuz vardı. Astrolojinin tarihinden bahsettik ve Faselis'teydik. Ve birkaç gün sonra buraya tekrar geldik ve bir mucize oldu. İnsanlık tarihinden öncesini konuşuyorduk ve insanlık tarihinden öncesini konuşurken bu konuda dünyada en bilgili insanlardan bir tanesini gökte ararken yerde bulduk. Sevgili Arif Aydın Astroloji kanalının çok değerli ve şanslı izleyicileri. Evet, biz onu Göktürk Ramo olarak biliyoruz. Değerli yazarımız Şafak Bayraktutan ama namı diğer Göktürk Ramo ile şu anda Faselis'te birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız Arif Bey? Çok teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Bildiğiniz gibi ben astroloğum ve astroloji ile alakalı bir program yapıyorum. Ve yaptığım programda evrensel yasalar ve astroloji üzerine bazı konularda insanlara bilgi vermeyi hedefliyordum. Ve Faselis'te tesadüfi olarak başladık. Faselis'in enerjisini aldık. Ve bunu yaparken de buranın tarihi dokusuyla alakalı bilgileri en doğru kimden alırız diyorduk. Çünkü malum klasik astroloji anlayışında milattan önce 3000'e 4000'e kadar gidiyor ama ondan sonra bir şeyler kayboluyor. Nuh tufanı öncesi topluluklardan kimse bahsetmiyor. Bir de sizin bu son dönemde yazdığınız muhteşem bir kitap var. Bize bu konularda biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi astroloji çok eski ama baktığımızda Sümerlerden beri günümüze kadar gelen bir bilim dalı. 1600 yıllara kadar bilim dalı olarak görülüyor ve büyük kralların astrologları yanlarında çalışıyor. Hatta bilirsiniz İstanbul'un fethinde bile astrolojinin çok büyük önemi var. Fakat daha sonra Descartes'in bilimsel tanımıyla, bilimsel yöntemi keşfiyle deneye dayalı yapılabilen çalışmaların bilim olarak nitelendirilmesi, diğerlerinin bilim olarak nitelendirilmemesi ile birlikte astroloji bu sınavı geçemiyor, astronomi bu sınavı geçiyor. Astronomiye bilim diyorlar, astrolojiye bilim demiyorlar. Son 300 yıldır da astroloji kenara itilmiş bir bilim dalı olarak kalıyor. 1920'lerde de bir araya gelen astronomlar 36 takım yıldızını 88 takım yıldızına çıkarıyorlar. Gökyüzünü tekrar parselliyorlar ve şu anki bilim dalı 88 takım yıldızı üzerinden işlem yapıyor. Ama temeline indiğimizde aslında 36 takım yıldızlı, 12 zodyaklı, 12 kuzey yolu, 12 güney yolu, toplam 36 takım yıldızlı Hathor'un Dandere Tapınağı'nda bulunan o büyük horoskop değil de gökyüzü haritası temelli bir çalışmadır astroloji. En temelde de Enok'un kitabına göre veren kişi bir düşüş melek olarak nitelendirilen, benim tarafımdan da Anunnaki olarak söylenen Barakiael adındaki kişidir. Fakat astroloji ve astronomi dalında en fazla ismini duyduğumuz kişi Tot. Buna da Yunan dünyası Hermes demiştir. Ve bunu zannedersem siz öyle anlatıyorsunuz. Hani Hermes'in bilim dalı, Tot'un bilim dalı, Hermes bilim olarak anlatıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, 4 sene öncesine kadar astrolojinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi kendi astroloğum, danışmanlık aldığım astroloğumdan izinsiz çok bir şey yapmıyorum. Tabii içsellik çok önemli. İçsel devam ediyorum ama doğum haritamı öğrendikten sonra önüme gelen bilgilerle bana verilen astrolojik bilgiyle değerlendirmeler yapıyorum ve aylık planımı, programımı ona göre hazırlıyorum. Çok güzel bir bilgi verdiniz bize. Şimdi benim merak ettiğim bir konu var. Bu dünyada Nuh tufanından önce bir insan nesli yaşamış. Malum siz yaptığınız programlarda anlatıyorsunuz, Baalbek Tapınağı'nda 1200 tonluk tuğlalar var. Bugün 1200 tonluk tuğlaları kaldıracak bir kaldıraç bile, vinç bile yok. Diğer taraftan bizim asıl konumuzla da ilgili olaraktan merak ettiğimiz bir şey var. Benim şöyle bir iddiam oldu. Astroloji dedim, bu dünyaya ait bir ilim değil. Yani bu dünyaya başka bir alemden, başka bir yerden ithal edilerek gelinmiş. Biz insan olduğumuz için her şeyin başlangıcını insanlık tarihiyle ele alıyoruz. Halbuki bizden önce yaşamış, insanlıktan önce yaşamış bazı varlıklar, uygarlıklar var, hatta insan olmayan uygarlıklar diyelim biz buna. Biz bunların varlığını ilk önce nereden biliyoruz? Hani bir farazi atmasyon değil, en basitinden kutsal kitaplara baktığımızda işte orada
Allah ve meleklerin Kur'an'da bir diyaloğu geçer malum. Orada şöyle diyor. Sen yeryüzünde kan döken insanı mı halife kılacaksın diyor melekler Allah-u Teala'ya. Allah da diyor ki siz benim bilmediğimi mi biliyorsunuz? Onlar da diyor ki haşa senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur diye klasik bir bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de meali bir mana var. Şimdi oradaki o melek dediğimiz kavramlar yeryüzünde hali hazırda kan döken insanı mı halife kılacaksın derken yeryüzünde yaşayan bir insansı türü olduğunu bize orada bir noktada bir kopya veriyor. Yani yaşayan bir insansı türü var ve ondan haberdarlar. Yani yeryüzünde bir uygarlıktan haberdarlar. Ve yine oradaki devamında işte şeytan secde etmiyor ve iblis secde etmiyor pardon ve iblis diyor cinlerdendi. Yani öyle bir taife var. Öyle bir kabile diyelim ya da millet var. Ve yine buraya baktığımızda böyle bunların küçük kopyaları bize veriliyor. İşte bizim burada bahsettiğimiz astrolojinin insanlıktan önce nasıl dayanabileceğiyle alakalı bize mesela neler anlatabilirsiniz? Ya astrolojinin işte Enki'nin Kayıp kitabında anlatılıyor. Hani bu derleme Zekeriya Sitchin tarafından ortaya çıkarılmış olan Enki'nin Kayıp kitabında. Enki tarafından gökyüzünün haritalandırıldığını, takım yıldızlarının ortaya çıktığını, 12 Anu yolu, 12 Enlil yolu kuzeyde, 12 Enki yolu güneyde, 12'nin de Anu yolu ekvatoral düzlemde toplam 36 takım yıldız ortaya çıktığını, onun da ortadaki 12 yani 30 paralel kuzey ile 30 güney paralel arasındaki bulunan takım yıldızlarının zodyak olarak nitelendirildiğini oradan okuyoruz, görüyoruz. Yani demek istediğim o zamanki teknolojiyle bunlar nasıl bilinebiliyor? Yani bunlar normal bir insanlar mı bilmiş? Hayır, normal insanlar değil tabii ki. Anunnakilerden bahsediyoruz. Yani sonuçta bu Nibiru'dan dünyaya seyahat edilebilen bir ırk. Aslında gökyüzünü haritalandırıyorlar. Fakat astrolojik sistem çok daha farklı. Bir enerji sistemine dayanıyor. Yani her şey bir matematik. Onlar da bu matematiğin farkındalar. Ve bunu yöntem olarak kullanmaya başlıyorlar. Şimdi de insanlara veriyorlar. Yani Sümer zamandan beridir de bu yöntemi insanlara veriyorlar. Yine astroloji gibi birçok yöntemler yeni verilmeye başladı. Farklı alanlarda olsa Reiki'dir işte diğer ama astroloji daha matematiksel bir sistem tabii ki. Anladım. Bir de şu anda biz Faselis'teyiz. Burada bir Isis'in bir hikayesi var. Astrolojiyle ilgisi nelerdir? Birazcık bize buranın hem manevi yapısından hem de astrolojik yapısından da bahsedebilirseniz sevinirim. Şimdi Faselis'in ilginç tarafı şimdi Roma zamanlardan bahsetmiyorum. Ben normal ana akım bilgiyi vermeyeceğim. Zaten Google'a yazarsanız çıkar. Fakat burası Antalya'daki Isis enerjisinin yaşadığı bir yer. Zaten uzunca bir zaman insanlar burada Isis'e tapılmışlar. Şurada hemen arkada tapınakları var hani. Diana tapınağı olarak bilinmesi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Diana Isis'in diğer isimlerinden bir tanesi. Yine aynı şekilde uzunca bir dönem burada Isis saç modeli diye bir saç modeli çıkartmışlar ortaya. Ve bu saç modelini bu Faselis bölgesindeki balıkçılar hep uygulamışlar ve buna Isis saç modeli demişler. Isis enerjisini hissedenler, Isis'e çekilenler muhakkak Faselis'e gelmeli. İkinci gelecekleri yer Efes. Evet. Efes'in tam göbeğinde Isis tapınağı var. Türkiye'deki tek Isis tapınağı Efes'tedir. Burada Diana ismiyle var. Evet. Tabirinde ise land değiştiği zaman, kıta değiştiği zaman aynı enerjiler sanki farklı alanlara gidiyor. Farklı yerlerde farklı isimlerle nitelendiriliyor. İnanla bizde Umayana, Isis şeklinde nitelendiriliyor. Roma'da Venüs, Yunan'da Afrodit şeklinde ortaya çıkıyor. Anladım. Bir de değerli arkadaşlar şöyle kitabımızı gösterelim. Bu kitapla alakalı bize bilgiler verir misiniz? Yani evet, anlattığım 5 senedir eğitimlerde, gezilerde, her yerde anlattığım her şeyin özeti bu kitapta arkadaşlar. Ben bilimsel kanıtlarla, kaynaklarla bu her şeyi bu kitabın içine koyduk. Keyifli okumalar dilerim. Tamam. Sevgili izleyenler, bu bahsettiğimiz size normalden biraz daha garip gelen, yani insanlıktan önceki kavimler hakkında bilgiler diyebiliriz. Ondan sonra bu dünyada bu dünyaya müdahil olan ve insan olmayan bazı ne diyelim ırklar diyelim. Bunlarla alakalı çok önemli bilgilerin içerdiği bir kitap bu kitap. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Söylemek istediğiniz başka neler var? Yani, bir şeyler eklemek ister misiniz? Eklenecek çok şey var. Evet. Ama dediğim gibi yani kitabın içerisinde her şey var. Eğitimler, bütün 5 senedir anlattığımız birçok şey günümüze kadar olan şekliyle evet. Kanıtlı, kaynaklı olarak insanlara sunuldu. Evet. Ben de teşekkür ediyorum bu yayın için. Ben teşekkür ederim. Bu kitabın bu konuda yazılmış, çizilmiş kitaplardan bir farkı var arkadaşlar.
Farazi varsayım olarak çok kitap var bu alanda ama bu kitap öyle değil. Bu kitap kanıtlara dayanıyor. Mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.